Dostlar selamünaleyküm. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşta gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. İran balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdukça ABD ve İsrail köşeye sıkışmaya başladı. Hatta ABD sanki bir şekilde bu savaşı bitirip kaçma derdinde gibi bu aralar. Bu da elbette boşuna değil. ABD ve İsrail'in savunma füzesi stokları alarm veriyor. O yüzden tutuşmuş durumdalar. Biz de bugün bu üç ülkenin envanterini konuşalım. Çünkü savaşın ne kadar devam edeceğini ve kimin bu savaşın galibi olacağını bu konu belirleyecek. İran'la ABD ve İsrail ikilisi arasında bu 2 yılda iki büyük gerginlik yaşandı. Birincisi 2025 Haziran'ında, ikincisi de şu an hala yaşanıyor. Haziran 2025 savaşı 12 gün sürmüştü. İran bu savaşta 600 civarı balistik füze ateşledi. ABD bu füzeleri önlemek için 12 günde 150 adet THAAD, yaklaşık 80 tane de SM-3 füzesi kullandı. Şubat 2026'da başlayan savaşa geldiğimizde işlerin rengi iyice değişti. Hem saldırı hem savunmanın boyutu oldukça büyüdü. İran şu an devam eden savaşın sadece ilk 10 gününde 2400 civarı balistik füze ateşledi. 3500'ün üzerinde de kamikaze drone fırlattı. Yani İran bu savaşta satürasyon stratejisini hızla zirveye çıkardı. Tabi bu saldırı hacmi mühimmat stoklarının hızla tükenmesine sebep oldu. Çünkü bu mühimmatların yenilenme hızı kullanılma hızının kat kat altında. Böyle olunca da kullanıldıkça stoklar eriyor. ABD donanması savaşın ilk 3 gününde 400 adet Tomahawk füzesi kullandı. Bu ilk 3 günde kullandığı miktar ABD'nin toplam küresel stoğunun %10'u anlamına geliyor. Tabi sonrasında da kullanmaya devam etti. Ama esas karanlık tablo burada değil. SM-3 ve THAAD mühimmatlarında yaşanıyor. Hatta buradaki erime ABD'nin Hint-Pasifik gibi esas önem verdiği harekat alanlarındaki caydırıcılığını tamamen bitirebilecek seviyede. Bu savaşta başından beri biliyorsunuz ABD ve İsrail seyir füzeleriyle ve hava kuvvetleriyle saldırılar gerçekleştirdi. İki ülkenin de güçlü hava kuvvetleri var. İran'ın da bu savaş uçaklarını engelleyecek bir hava savunma altyapısı olmadığı için istedikleri yeri rahat rahat bombaladılar. İran da buna balistik füzeler ve kamikaze dronlarla karşılık verdi. İşte İran'ın bu saldırılarına karşı ABD ve İsrail farklı irtifalarda ve menzillerde çalışan çok katmanlı bir hava savunma mimarisi kullanıyor. Zaten bu kadar yoğun balistik füzelere karşı kısmen de olsa başarılı olabildilerse sebebi bu katmanlı mimari. Ve kısaca bu hava savunma ağından bahsetmekte de fayda var. Eriyen stokların önemi bu şekilde daha iyi anlaşılır. Balistik füzelere karşı ABD ve İsrail'in savunması en üst katmanda başlıyor. Yani egzoatmosferik önleyicilerle süreç başlıyor. Bu önleyiciler Arrow 3 ve SM-3 füzeleri. Bu füzeler İran'ın orta menzilli balistik füzelerini orta safhada, yani daha uzaydayken imha ediyorlar. Biliyorsunuz bir balistik füze fırlatıldığında önce hızlıca atmosferden çıkıyor. Sonra uzayda hedeflediği noktaya kadar ilerliyor ve oradayken atmosfere girip hedefine hipersonik hızlarda dalışa geçiyor. Uzaydaki kısım, yani orta safha dediğimiz süreç balistik füze savunmasında hayati bir öneme sahip. Çünkü bir balistik füze seyrinin en uzun kısmını bu safhada gerçekleştiriyor ve dalışa geçtikten sonra sesin 8-10 katı hızla dalıyor. Yani engellenmesi iyice zorlaşıyor. O yüzden ABD ve İsrail için üst katmandaki bu iki savunma füzesi çok önemli. Bu iki füze de kinetik enerjiyle, yani doğrudan çarpma yöntemiyle hedefi yok ediyor. Özellikle SM-3'ün Blok 2 varyantı 2500 kilometrenin üzerindeki menziliyle gerçekten etkili bir füze. Orta ve terminal katmanda da THAAD, Arrow 2 ve Davud'un sapanı sistemleri devreye giriyor. Füzeler atmosfere yeniden giriş yaptığında, yani terminal aşamaya geçtiğinde bu sistemler engelleme yapıyorlar. THAAD bunların içinde en stratejik olanı, çünkü bu sistem hem atmosferin içinde hem de dışında hedefi vurabilen tek sistem. Bir diğeri olan Arrow 2 atmosfer içi balistik savunması sağlıyor. Davud'un sapanı da seyir füzelerine ve hassas güdümlü roketlere 300 kilometreye kadar menzilli önleme yapabiliyor. En alt katmana geldiğimizde de Patriot ve Demir Kubbe devreye giriyor. Patriot taktik balistik füzelere karşı son kalkan görevi görüyor. Demir Kubbe de kısa menzilli roketlerle ve dronlarla ilgileniyor. Şimdi bir de lazer tabanlı bir demir ışın sistemi operasyonel hale geldi ama daha yeni devreye giriyor. O yüzden çok detaylı konuşmaya gerek yok onu. Yani bu saydığımız sistemlerin füzelerinin tamamı İsrail ve ABD için oldukça önemli. Ama elbette bunlar çok yüksek teknoloji içeren sistemler. Hem üretim maliyetleri çok yüksek hem de üretimleri oldukça yavaş. Üretim maliyetleri yüksek olduğu için şu anki savaşta ABD ve İsrail ekonomisi çok ciddi darbe aldı. Üretim hızları yavaş olduğu için bu en önemli füzelerinin stokları hızlı şekilde eriyor. Bilinen rakamlardan gidelim. ABD'nin SM-3 envanteri 2025'in Aralık ayında 400 civarıydı. Çünkü 2025'teki Haziran Savaşı'nda 80 tane kullandılar. Şu anki savaşta da tahminen 130 ile 150 arası kullandılar. Yani toplam stoklarının %40 kadarının tüketildiği düşünülüyor. THAAD füzelerinde de aynı vahim tablo var. Hatta biraz daha kötü buradaki durum. ABD envanterinde 530 civarı THAAD füzesi vardı. Bu çatışmalarda toplam 250 civarı kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani ABD'nin toplam küresel
küresel taahhüt stoğunun %50'si yani yarısı erimiş durumda. İsrail'in mühimmat stoklarında durumun çok daha vahim olduğu söyleniyor. Normalde İsrail Arrow 3 ve Arrow 2 stoklarını gizli tutuyor. Ama ABD'li yetkililerin basına sızan raporları var. Ve bu raporlara göre şu an İsrail'in stokları tehlikeli derecede düşük seviyelere indi. İsrail bu açığı kapatmak için balistik füze engellerken ağırlıklı olarak Davud'un sapanı füzelerini kullanmaya başladı. Tabi bunların stokları da hızlı eriyor ve daha da önemlisi başarı şansı düşmeye başlıyor. Son günlerde dikkat ettiyseniz daha fazla füze hedefine düşmeye başladı. Saldırı yoğunluğu azalmış olmasına rağmen İran daha başarılı atışlar yapabiliyor. İşte sebep burada gizli. Demir kubbe zaten balistik füzelere karşı bir işe yaramıyor. Bunun yanında bir de İsrail artık her füzeyi engellememeye başladı. Sadece yerleşim yerlerine düşecek hedefleri vurmaya çalışıyor. Nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlere yönelen füzeleri bile engellemeyi bıraktılar. Peki ABD ve İsrail bu stokları yenileyemez mi? Şimdi düşününce füzeleri kendileri ürettikleri için yenilerini üretsinler diyor insan. Ama savunma sanayinde olaylar pek öyle işlemiyor. Yani bu füzeler böyle otomobiller gibi seri üretim hatlarında üretilmiyor. Çok hassas ve zaman alan montaj ve üretim süreçleri var. ABD bu konuda bir atılım yapmaya başladı ama yetersiz. Bu yılın başında Lockheed Martin ve Raytheon'la üretim artışı için devasa sözleşmeler imzaladılar. Taahhüt füzesinin şu anki yıllık üretimi 96 adetle sınırlı. Bunu 400'e çıkarmak için anlaşma imzaladılar. Ama bu artışın tam kapasiteye ulaşması 7 yıllık bir süreci kapsıyor. Yani 2033'te bu kapasiteye ulaşacaklar. Şu ana bir faydası yok. Patriot füzeleri için de benzer bir çalışma var. Şu an yılda 600 adet üretilebiliyor. Bunu 2000 adete çıkarma konusunda anlaştılar ama şu an hala yıllık 650 adet civarında üretebilecek kapasiteye sahipler. SM-3 füzelerinde ise durum daha da vahim. Yılda 70 civarı füze üretebiliyorlar. Şu anda da 100'ün üzerine çıkarmaya çalışıyorlar bu rakamı. Tomahawk füzelerinde de yıllık üretim 90-100 civarındayken bunu 1000 birimin üzerine çıkarmak için anlaşmalar yaptılar. Ama şu an verilen siparişin teslim edilme süresi tam 24 ay. Yani ABD bugün Tomahawk siparişi verse ilk füzeyi 2028'de alabiliyor. İsrail ise bu konuda daha da zayıf durumda. Füzelerin üretim sayılarını 3 katına çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta bu konuda Almanya ile ciddi anlaşmalar da yaptılar ama mühimmat üretim hızları hala çok zayıf. Tabii biz sadece ABD ve İsrail tarafında olayı değerlendiriyoruz ama aynı şey İran için de geçerli. İran da balistik füzelerini ilk etapta yarınlar yokmuş gibi kullandı. Amaçları nicelikle niteliği alt etmekti ama onların stokları da çok ciddi anlamda eridi. Savaş öncesinde zaten 3000'e yakın balistik füzeye sahip oldukları düşünülüyordu. Daha şimdiden 2500'e yakın balistik füze ateşlediler. Tabii İran'ın balistik füze envanteri net olarak bilinmiyor. Ama yapılan değerlendirmeler 500 ile 1500 arasında farklı menzillerde balistik füze envanterlerinin kaldığını ortaya koyuyor. Bir de İran için esas kritik olan kısım aslında balistik füze değil. Bunların fırlatma platformları. İran'ın fırlatma araçlarının %60'ı imha edilmiş durumda. Elinde operasyonel olarak 100 civarı fırlatıcının kaldığı tahmin ediliyor. İran için esas tehdit burada. Kamikaze drone envanterine baktığımızda da bu envanterin %80'inin savaşın ilk 17 gününde eridiği düşünülüyor. Yani aslında iki taraf için de vahim bir tablo var. Zaten bu yüzden İran'ın saldırıları ciddi anlamda azaldı. Şu an günde ortalama 40 balistik füze atıyorlar ve bu sayı her gün biraz daha düşüyor. Eğer İran'ın balistik füze envanteri savaşın başındayken mevcut envanterin 2-3 katı civarında olsaydı demek ki şu an bambaşka bir senaryo konuşuyor olacaktık. Yani kısacası iki tarafın da mühimmat stokları tükenmiş durumda. O yüzden savaş rolantiye alındı ve muhtemelen çok uzun süre daha devam etmeyecektir. Ne kadar süreceğini bilmek elbette çok mümkün değil ama bildiğim tek bir şey var. Çin bu süreci ellerini ovuşturarak izliyor ve muhtemelen özgüvenleri tavan yapmıştır. İran'a karşı bu duruma düşen ABD sizce Çin'e karşı ne kadar başarılı olabilir? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.